Merhaba arkadaşlar. KiCad video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta e, track size değiştirmeyi öğrenmiştik. Bu hafta da VIA eklemeyi öğrenelim. Öncelikle şematik editörümü açıyorum. Buradan da PCB editörüme geçiyorum. Şöyle bir kartımız vardı. Bunu tamamlamıştık. Esasında şurada gördüğünüz sarı yerler de şöyle göstereyim. Bunlar da birer VIA arkadaşlar. Tamam mı? Mantığı aynı. Ama biz buradan via ekleyelim. Bunu nasıl yaparız? Bu tarafta add via kısmı var. Ona tıkladığınız zaman şöyle karşınıza bir via geliyor. Şimdi bu via'yı ben tekrar editöre dokunarak buraya yerleştirdim. Daha sonra da çıktım. Şimdi bu nasıl bir şeymiş? Kart üstünde nasıl görünüyor ona bir bakalım önce. Alt 3 yapıyorum. Burada 3 boyutlu görüntüleyici açıyorum. Via'nın görünümü böyle. Hatta şuradan size şeyi de kapatayım. Board body'yi kapatayım. Şu dışındaki F mask. Front mask'i kapattığım zaman nasıl göründüğünü görüyorsunuz değil mi? VIA böyle görünüyor. VIA'nın temel görevi iki katman arasındaki geçiş sağlamak. Buradan bunu ne için kullanıyoruz? Sinyal yollarını geçirebilmek için arkadaşlar. Üst kattaki bir sinyali alt kata geçirebilmek için. Veya işte bu viaların modelleri var. Şu an bu en temeli. Katmanlar arasında kör olan vialar da var. Sadece atıyorum siz çok katmanlı bir kart tasarladınız. O katmanın 4 ile 6. katı arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Ama diğer katlarla herhangi bir bağlantısı yok. Bu bizim en temel via atma yöntemimiz. Fark ettiyseniz şu etrafında bir bakır var. Şu an üst katmandan bakıyoruz. Şurası da alt katman. Onun etrafında da bir bakır var ve ortada böyle bir tüp gibi bir şey var. Bunun içi e, lehimle kaplanıyor. Lehimle kaplandığı için zaten üst katmanla alt katman arasına sinyal akışı veya güç akışı sağlıyor. İletimi ancak o şekilde sağlıyor. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.